Arkadaşlar bu uygulamamızda Canvas ve top özelliklerini kullanacağız ve topu Canvas üzerinde hareket ettireceğiz. Basit bir topa hareket vererek animasyon oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi ekranımıza bir Canvas ekliyorum. Canvas'ımın height özelliğini fill parent diyerek ekrana yayıyorum arkadaşlar. Yine width özelliğini de fill parent diyerek ekrana yayıyorum. Daha sonra topumu Canvas'ın üzerine bırakıyorum. Topumun sadece rengini ve genişliğini büyüklüğünü biraz değiştireceğim. Radius arkadaşlar şurada yarı çapını biraz arttırarak biraz topumu büyütüyorum. Şimdi topun bu kanvas üzerinde kenarlara çarparak hareket etmesini istiyorum arkadaşlar. Bir giriş seviyesi animasyon olacak. Bloklara tıklıyorum. Artık kodlamama geçiyorum. Şimdi arkadaşlar topumuzun şurada flank özelliği var. Bu ne işe yarıyor? Biz parmağımızı ekran üzerinde topa tutup bir tarafa doğru hızlıca çektiğimizde, yani bir fırlatma eylemi yaptığımızda bu blok çalışıyor arkadaşlar. Bunun içine yazdığımız komutlar çalışıyor. Flank olayı, fırlatma olayı. Ben burada diyeceğim ki kullanıcı şuradan bakın ne kadar hızlı parmağın hareket ettiyse topun hızı o olsun diyeceğim. Topun hızını kullanıcının hızlı yani fırlatma olayı ne kadar hızlı yaptığına bağlayacağım. O yüzden topun hızını şuradan get speed olarak alacağım. Aslında kendimiz de bir değer verebiliriz ama biz yavaş fırlatırsak yavaş hareket etsin istiyoruz. Hızlı fırlatırsak da hızlı hareket etsin istiyoruz. Speed'i verdiğimiz zaman top zaten hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Topun hareketini bu sağlıyor. Bir de topa yön vermem lazım. Şimdi topun yönünü de şuradan heading özelliğiyle belirliyorum. Bunu da arkadaşlar kullanıcı parmağını ne tarafa çektiyse o tarafa doğru ver diyorum. Ben kendimiz verebiliriz. Aynı Scratch'te bilen arkadaşlar 90, 180, 0 gibi yönlerle, bakın burada zaten açıklamalarında geliyor. Yön verebiliriz yukarı aşağı sağa sola veya ara değerler, ama ben kullanıcının parmağını çektiği yöne gitmesini istiyorum. O yüzden bu flank olayının gerçekleştiği yönü verdim. Top bu şekilde sekmeye başlar arkadaşlar. Peki bir de kenara geldiğinde açıyla dönmesini istiyorum. Orada da arkadaşlar bakın burada edge reach komutu var. Şimdi bu olay şu anlama geliyor arkadaşlar. Top kenara ulaştıysa demek. Yani herhangi dört kenardan birisine geldi, çarptıysa. Burada biz kendimiz arkadaşlar topu yönlendirebiliriz. Bakın burada şu komut call bounce edge komutuyla istediğimiz bir yere yönlendirebiliriz. Ya da yani Scratch'i bilenler yine hatırlayacak. Kenara geldiyse sektir diye bir komut vardı. Bu get edge'i verirsem tam da onun yaptığı işlemi yapar arkadaşlar. Kenardan açıyla geldiği açının zıttı şekilde simetrik şekilde geri döner. Son bir olayda ben şöyle bir şey ekleyeceğim. Topumuza dokunduğumuz zaman da topu durduracağım. Şimdi arkadaşlar bu olaya dikkat edin. Touch down topa ilk dokunduğum an alır. Touch up dokundum. O anda çalışmaz. Kaldırırken çalışıyor. Bunlar çok ince farklılıklar oluşturur. Biz hatta şurada touch var. Burada dokunurken çalışır. Biz ilk dokunduğumuz anda çalışacak komutu istiyoruz. Kullanıyoruz. Çünkü neden? Fırlatma olayı da gerçekleşeceği için ben burada speed'i sıfırlayıp topu durduracağım. Eğer touch'u mesela şunu kullansam bir türlü topu fırlatamam. Çünkü burada da sıfırlamış olurum. O yüzden ilk dokunduğumda touch down diyeceğim. Sonra zaten bu kod çalışmayacak. İlk dokunduğum anda da arkadaşlar, yani top hareketliyken dokunduğum anda top dursun istiyorum. O yüzden de speed'ini sıfırlayacağım. Bu kadar basit. Speed topu yani Scratch'te 10 adım git gibi bir şey arkadaşlar. Burada speed özelliğini sıfırlayacağım. Şimdi bir çalıştıralım uygulamamızı. Ben telefonumdan açıyorum.